А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Ve evet, affetmedi. Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin ve şirketin 2 numarası Dmitri Utkin, Rusya'da St. Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçağın başkentin kuzeyinde düşmesi sonucu öldü. Rus Sivil Havacılık Otoritesi de 2 ölümü doğruladı. Peki Prigojin'in uçağını Vladimir Putin mi düşürdü? Neler yaşandı, neler yaşanıyor, neler yaşanacak? Bu içeriğimizde bir Wagner-Putin-Prigojin portresi ortaya çıkaracağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz, ancak sizden yine küçük bir ricamız var. GZT'ye abone olup bildirimleri açmanız bizim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, başlayalım. İçeriye Yevgeni Prigojin'i biraz daha yakından tanıyarak başlayalım istiyorum. Prigojin, gençlik dönemi sorunlu bir profildi. Suça yatkındı ve arkadaş çevresi başta olmak üzere etrafındaki her şey onu bu noktaya daha da hızlı biçimde çekiyordu. Böylesi bir ortamda suçla ilişkisini geliştirmeye başladı. Küçük hırsızlıklar, yol kesmeler, haraç almalar. Derken bir gün bir kadını gasp ederken suçüstü yakalandı ve hapse girdi. Tam 10 yıllık bir ceza almıştı. Cezaevi deneyimi onun için bir staj alanına dönüştü. Burada suç dünyasından isimlerle tanışıp güçlü bir ağ oluşturmayı başardı. Suçlularla yaptığı sohbetlerde yeni şeyler öğreniyor, bunları kendince yorumlayarak dönüştürmekten de vazgeçmiyordu. Hapisten çıkınca bir sokakta sosis tezgahı açıp esnaflık yapmaya başladı. Ancak bu tabii onun asli işi değildi. Bir yandan ilişkilerini geliştiriyor, tanıyabileceği kadar tehlikeli ve güçlü adam tanımaya çalışıyordu. Yaptıkları işe yaradı ve sokak sosisçisi önce restoran sahibine, sonra da Rusya'nın en güçlü adamı Putin'in özel aşçısına dönüştü. İşte her şey de tam olarak burada başladı. Prigojin, Putin'in desteğiyle hem para, hem itibar, hem de güç kazanmaya başlamıştı. Hapisteyken ve çıktıktan sonra öğrendiklerini adapte edebileceği bir işe girişti. Wagner'i kurdu. Silahlı özel bir askeri şirketle gastronominin ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Ancak her şey buraya giden yolun maskesiydi diyebiliriz. Putin'le oldukça güçlü bir ilişki kurdu. Onun isteklerini eksiksiz yerine getiriyor, Wagner'i diğer özel askeri şirketlerden çok daha farklı bir konuma getiriyordu. Ticareti sosisçilikten mi öğrendi bilinmez ancak gerçekten iyi kavradığı kesin. Wagner'i özellikle Afrika'da paranın, madenlerin ve gücün tam ortasına yerleştirmeyi bir şekilde başardı. Altın madenleri sahibi, kritik Afrika ülkelerinde hatırı sayılır bir güce sahip oldukça garip bir şirket artık Prigojin'in, dolayısıyla Putin'in emrindeydi. Her şey ikili için ideal seviyede giderken bir şeyler oldu. Ne mi? Rusya-Ukrayna savaşı. İşte dengeler burada değişti. Prigojin, Putin'in aldığı kararları eleştirmeye başladı. Ona göre yanlış stratejiler izleniyor, Rusya askerleri ve hatta halkı bile isteye felakete sürükleniyordu. Bunlar Putin'in kulağına gitmeye başladıkça Prigojin için de tehlike çanları çalmaya başladı. O da bunu fark ettiği andan itibaren daha sert bir yaklaşıma büründü. Шойгу! Герасимов! Где боепрipası? 2000 Wagner mensubunu Shoigu, Gerasimov ve tabi Putin öldürttü diyerek isyan dalgasına başlatıp darbe girişiminde bulundu. 23 Haziran 2023 tarihinde Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin, Wagner kampındayken kaydedilmiş bir video Telegram kanallarında hızla yayıldı. Apaçık biçimde Rus karar vericileri tehdit ediyordu. 24 Haziran'da Rusya, Moskova'yı güvenlik çemberine almaya çalışırken 45. Hava İndirme Tugayı da dahil olmak üzere birkaç birimin Wagner'e karşı birliğini terk etmeyi reddettiği iddia edildi. Wagner güçleri Moskova'ya kadar ilerledi. Devreye girme sırası Belarus'a ve Cumhurbaşkanı Lukashenko'ya gelmişti. Lukashenko, Prigojin'e gerilimi azaltmasını önerdi. Prigojin bunu kabul etti. Çünkü Lukashenko'ya güveniyordu. Bu güven meselesine içeriğin sonunda bir daha göz atacağız. Özetle girişim bastırıldı ve taraflar sessizliğe büründü. Savaş baltaları saklanmış gibi duruyordu. Hatta Temmuz sonunda oldukça garip bir başka gelişme yaşandı. Prigojin, Putin'in açılış konuşmasını yaptığı Rusya-Afrika zirvesinde görüntülendi. Zirvenin gerçekleştiği otel de Prigojin ailesine aitti. Bu görüntüler Putin ve Prigojin'in barıştıklarının ispatı olarak değerlendirildi. Ancak bugünden baktığımızda daha net gördüğümüz üzere mesele pek de böyle gelişmedi. Prigojin ve Utkin darbe girişiminden tam 2 ay sonra uçaklarının düşürülmesi sonucu öldüler. Bulunan izler uçağın Rus uçak savar füze sistemi tarafından düşürüldüğünü gösteriyor.
Yani bu apaçık bir suikast. Vladimir Putin intikamı soğuk değil, ılıkken yemeyi tercih etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tepkisi tabii gecikmedi. Başkan Joe Biden, Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur açıklamasında bulundu. Okları tabii Putin'e çevirmişti. Peki o sırada sizce Putin ne yapıyordu? Gülüyordu. Evet. Uçağın düştüğü esnada Rusya Devlet Başkanı Kursk Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümü onuruna düzenlenen etkinlikteydi. Keyfinin yerinde olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Her neyse, buraya kadar Prigojin'i ölüme götüren süreci ve şimdiyi konuştuk. Biraz da bundan sonrasını değerlendirmemiz lazım. Öncelikle akıllardaki soruyla devam edelim. Wagner tasfiye mi edilecek? Herhangi bir içerikte beylik laf etmek GZT'nin tarzı olan bir şey değil. Biz araştırıp, uzmana sorup, yeterli bilgiyi toplayıp öyle içerik yaparız. Ancak ben şimdi bir inisiyatif alıp iddialı bir cümle kurmak üzereyim. Wagner'in tasfiye edilmesi mümkün değil. Çünkü girişte de bahsettiğimiz gibi onları basit bir askeri şirket olarak değerlendirmek sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Kontrol ettikleri para, insan ve silah gücü Rusya'nın hele ki böylesi bir savaşın ortasındayken asla kaybetmek istemeyeceği bir aset konumunda. Buna ek olarak halk nezdinde de Prigojin'in reputasyonu ne kadar kötüyse Wagner'in de bir o kadar iyi. Halkta onlar bizim için savaşıyor düşüncesi bile hakim. Yani Putin'in Wagner'den vazgeçmesi neredeyse imkansız. Ancak Blackwater'dan akademiyeye geçişteki örnek gibi bir isim değişikliği ve yeni imaj çalışması yapılması gerekliliği de apaçık biçimde ortada. Rusya üzerine çalışan çok sayıda gazeteci, Putin'in bir süredir orta kademe Wagner mensuplarıyla FSB üzerinden görüşüp onlarla bilgi alışverişi yaptığını iddia ediyordu. Bu bilgi alışverişlerinde daha çok kazanmanın da aralarında bulunduğu çok sayıda vaadin Wagner'e verildiği neredeyse kesin. Paralı asker grubu olduklarının farkında olan bu isimler Prigojin'e sadakat göstermeye çok da sıcak bakmayacak gibi duruyor. Yani Prigojin sonrası Wagner, Putin'e çok daha yakın ve onu siyaseten ve askeri anlamda güçlendirmeye yakın bir pozisyon alacak. Ayrıca Putin'in Ukrayna'da kazanım elde etmekte zorlandığı dönemde gücünü pekiştirmesi ve iddiasını koruması açısından da Prigojin suikastı farklı bir önem arz ediyordu. Bu sayede ciddi bir ivme yakalandığını şimdiden söyleyebiliriz. İçeriğin sonuna yavaş yavaş gelirken az önce bahsedip geri döneceğiz dediğimiz bir detaya bakalım. Lukashenko detayına. Prigojin'in ölümü sonrası Belarus'taki Wagner merkezine resmi bir müdahale başladı. Merkezin internet iletişimi tamamen kesildi. Belarus güçlerinin kampı kuşattığı da rapor edildi. Yani Lukashenko safını Putin'den yana seçmişti. Hatta birçok iddia Prigojin'in yüksek düzeyde tek güvendiği isim olan Lukashenko tarafından o uçağa bindirilmiş olabileceğini konuşuyor. Bu konuda sinyal istihbarat materyalleri kullanarak çeşitli deliller ortaya koyanlar dahi mevcut. Yani Prigojin'i ölüme çok güvendiği Lukashenko'nun sürüklemesi hiç de düşük bir ihtimal değil. Özetle Prigojin, Putin'e karşı açtığı savaşı dün resmen kaybetmiş oldu. Aslında isyan açıklamalarındaki sorunlu dili ilk, başarısız isyan ikinci, başarısız isyandan sonra Rusya'da kalmaya devam etmesi üçüncü büyük hatasıydı. Dördüncü de uçağa bindi ve ondan bir daha haber alınamadı. Rusya ve Putin'i, hatta Wagner'i, hatta Ukrayna'yı nasıl bir geleceğin beklediğini ise tabii ki zaman gösterecek.